Bu arada tokat attı resmen. Yerli abalardan bir tanesi. Bu giydikleri elbisenin bir adı var. Az sonra göstereceğim. Bir mağazada görmüştüm. Ülkede en çok turistin geldiği yer. Her an patlamaya hazır bir volkan var şurada. Bir tane su 1.2 dolara geliyor. Son zamanlarda gördüğüm en iyi Starbucks kafesini göstereceğim. Birkaç defa zehirlendik. Artık tecrübeliyiz. Köpek öldüren bu belli. 95. ülkem Guatemala'nın eski başkenti Antigua'dan herkese selamlar dostlar. Ben Deniz Pehlivan. Maceraname ile beraber dünya turumuz canavar gibi gidiyor. O kadar güzel bir yere geldik ki bakmayın üzerimize tişört olduğuna. Normalde montla geziyoruz. Evet. Şansınıza da bugün hava güneşli olduğu için tam dedik video çekilecek gün. Biz 2-3 gündür bu eski başkenti dolaşıyorduk. Buraya bir günlük için gelmiştik. Sadece volkanik yanardağları görmek için. Ama o kadar çok beğendik ve festivale denk geldik ki gidemiyoruz buradan, ayrılamıyoruz. Yani hatta bu şehrin bölümünü dahi yapmayacaktım ama çok beğendim. O yüzden yapmaya karar verdim. Hazırsanız Orta Amerika'nın, sadece Guatemala demiyorum, Orta Amerika'nın en güzel kolonyal mimarisine sahip şehirlerinden bir tanesi olan Antigua videomuz başlasın. İyi seyirler. Abi bu şehir o kadar renkli ki. 500 yıllık bir şehir. 300 sene önce burada depremler olmuş. Hala buralarda aktif volkanik yanardağlar var. Ülkede 40 tane volkanik dağ varmış. Bunlardan sadece 3 tanesi aktifmiş. İkisi bu bölgede. O yüzden buraya geldiğinizde bile şey diyorlar. Yani deprem olabilir, hazırlıklı olun uyarıları var. Artık o kadar alışmışlar. Zaten biraz sonra size de göstereceğim. Bulunduğumuz bölgede böyle bir sürü yıkıntı, dökük binalar göreceksiniz. Onlar işte hani eski başkent diyorum ya. Bu şehrin başkentliğinin kaybetmesinin sebebi aslında. Deprem çok olduğu için buradan şehri almışlar. Guatemala City olarak başka yere taşımışlar. Zaten ben de bunu anlamamıştım. Ulan diyorum Guatemala başkenti Guatemala City. Hikayesini merak ediyordum. Hikayesi buymuş. Yani Guatemala şehri olarak ayrı bir şehir kurmuşlar. Şimdi festival var demiştim ya. Onun olduğu parka doğru gidiyoruz. Ve size bir şey söylemeyi unuttum. Eskiden hatırlarsınız 100 TL'ye bir yer nasıl gezilir videosu yapıyordum. Ama artık 100 TL'ye hiçbir yer gezilmeyeceği için bunu 500'e çıkardım. Elimde 300 quetzal var. Onların para birimi. Gördüğünüz bütün fiyatları 2 ile çarparsanız TL'sini buluyorsunuz. Bugün Nesibe ile beraber aynı zamanda bu parayı harcayacağız. Dün akşam festival başladı. Önce şehirde koşu yarışları yaptılar. 10 kilometrelik bir maraton vardı. Arka planda size şu an gösteriyorum. Bugün aynı yerde böyle bir panayır havası olmuş. Güzel ya, ilk defa uzun zamandır böyle etkinliğin olduğu bir ana denk geldik. Ne yapıyorlar bakalım? Gözleme. Pancake ha? Gözleme yapıyorlar. Pancake yani. Şurada dondurma satıyorlar. Burada farklı kıyafetli kızların olduğu bir yer var. Arepa. Arepa. Venezuela. Guatemala está Venezuela. Ah, I see. Gracias. Arepa yapıyor Venezuela. Evet, panayırımız devam ediyor. Ablacığım sen ne yaptın? Neydi bunun adı? Muz. Banana. Ha, muzdan yapmış. Patacones ha? Patakondan yapmış. İlk defa böylesini görüyorum. Evet, tatlısını yapmış gibi. Sandviçler yapmışlar böyle. Bu ülkenin kahvesi de meşhur. Her yerde kahve satıyorlar. Bu ablam... Hola. ¿Todo bien? Esto... Ha, pakora, India. Ah, Hint yemeği, pakora. Ah, gracias. Pakora. Ah. Muchas gracias. Nesibe seversin. O kadar çok şey koktu. Geldi mi? İş geldi direkt. Şu an başım döndü. Bak çikolata böyle yapılıyor arkadaşlar. İçinden meyvesi çıkıyor.
bakıyorlar. Ha, hediye ediyormuş. Oo, çok eski. Çok eski. Aşırı tatlı. Ülkede de inanılmaz bir taco çılgınlığı var. Ve biraz sonra sizlere tabii ki yemekleri göstermeye çalışacağım. Ama özellikle bir bilgi vermek istiyorum. Şu arkamdaki parkın içinde ve etraftaki tarihi sokaklarda bir sürü yerli kıyafetli insan göreceksiniz. İşte bunların büyük bir çoğunluğu bu coğrafyada yaşayan yerliler, ama aynı zamanda hem Guatemala'nın ayrı böyle kabileleri varmış, yerlileri varmış, hem de bu Mayaların olduğu, yani eskide Mayaların binlerce yıllık gelenekleri ve kökleri olan yerel halk da var. İşte Meksika'da, Guatemala'da, Honduras'ta, buralarda da yaşıyorlarmış. Biraz sonra görürseniz önden hani bilgisini vermek istedim. Onlarla ilgili ayrı bölüm tabii gelecek. Burayı da gezelim bakalım. Hava çok sıcak oldu ilk defa şansınıza. Normalde hep kapalı ve yağmurlu oluyor. Ve önce bir eline dezenfekte Ben yaptık. alerjim var diyorum. Ya burada abi bak, açık alandayız değil mi şu anda? Bakın açık alandayız. Buralara maskesiz giriş yasak. Biz inanmıyorduk, şaka yapıyorlar sanıyorduk. Ama maske ve dezenfektan zorunlu açık alanda bile burada. Evet, kameradan şu anda Nesibe Damar beni çekiyor arkadaşlar. Çok Deniz Pehlivan şarap içerken yakalandı. Ha, şarap mıymış bunlar? Yerel şarapmış, ev yapımıymış. Tatmak istiyor musunuz dedi. Ben de why not dedim. Can I taste it? Anything you want. Benim için hiç fark Ne etmez. olursa. Bilmiyor ki. Bakalım rengine. Oo, bizdeki ama Rengine bakalım. bizdeki Şirince'deki tatlı şaraplarımız var ya, Aha. ona benziyor. Çok açık rengi. It's so hard. So strong. Bu arada tokat attı resmen. Kolonya gibi. Kolonya. Vallahi diyorum. Gracias. Bu ülkede de jade diyorlar, bu değerli taş. Onu her yerde görüyorsunuz. Böyle binlerce dolara falan satılanları da var. Ama bu pazarın içinde bak, az önce gördüm, göstereyim size. Şunları mesela 100 liraya falan satıyor. Ama hani orijinal midir? Bu neye göre değer belirleniyor? Bilmiyorum ama mağazalarda çok pahalıydı. Burada çok uygun. 125. Yani 250 lira yapıyor. Bu pahalıymış ama şeyler ucuz yani. Bunlar ucuz. Bakın mesela yerli ablalardan bir tanesi. Bu giydikleri elbisenin bir adı var. Az sonra göstereceğim. Bir mağazada görmüştüm. Hepsi oldukça küçük insanlar. Yani daha hiç boylu postlu yerli görmedim. Yani ben 1.70 boyum var benim. Benim omzuma geliyorlar, düşünün. Kendimi uzun hissettim burada. Bundan sonra burada bana uzun adam desinler. Parka geldik. Meydandaki en önemli merkez parkı olarak geçen yer bu. Burada sanatçı farklı bir tarz çalışma yapıp çeşme yapmış. İnsanlar bunun etrafına gelip serinliyorlar şu anda. Burada öyle bir turizm var ki ülkede en çok turistin geldiği yer. Sadece buraya Amerikalılar, Avrupalılar olarak demiyorum. Halk da çok fazla geliyor. Onların çok sevdiği bir destinasyon. Neden abi? Bakın mesela şu bir Subway. Yanında başka bir restoran var. İleride başka bir restoran var. Hiçbir tanesi tasarımı bozmamış. Şehrin dokusunu bozmamışlar. Yollar bile hala o tarihi dokuyu size hissettiriyor. Restorasyon yapacağım ayağına binanın affedersin canına okumamışlar. Beni burada en çok etkileyen şey bu düzen oldu. Bunu biraz sonra hep göstereceğim size. Şu anda rakım olarak 1500 metre civarı yükseklikteyiz. O yüzden serin bir hava var ve ara ara kulakların tıkanıyor mu senin de? Evet. Bak yine oldu. Tıkanıyor. Biz ilk gün geldiğimizde anlamamıştık bunu. Sonradan biraz araştırınca fark ettik ki bayağı yüksekteymişiz. Şimdi hem güzel bir yere götürüyorum sizi hem de birkaç tarihi bilgi vereceğim. Hadi gelin. Arkamda ve arka planda detayını gördüğünüz
kemerin adı Santa Catalina kemeri. Bu kemeri bu kadar önemli kılan şey şu. Eskiden burası depremlerden hani o yoğun zamandan önce kilise varmış burada ve buradaki rahibeler şu binada yaşıyorlarmış. Sonra karşıdaki binaya kilise büyümek istemiş. Efendim ondan sonra biliyorsunuz o dönemlerde de geçerli olmak üzere rahibeler halka görünmek istemezmiş. O yüzden şu yukarıdaki kemeri yani yolu yapmışlar. Rahibeler de şu kemerin içinden geçiyorlarmış. Rivayet böyle. Sürçülisan ettiysem affola. İnternetteki yabancı kaynaklardan okuyup anlayıp çevirebildiğim kadarını söylüyorum. Şimdi bu güzel sokakları gezerek gidiyoruz. Bakın abi rengarenk hepsi. Bir tanesi sırıtmıyor. Çok güzel yapmışlar. Yerliler. Her yer yerli. Tamamen hediyelik eşya satma üzerine sektörleri var. Onlar da ekmeğinin peşinde, ne yapsınlar? Gerçekten buralar bile çok pahalanmış arkadaşlar. Yani özellikle gıda fiyatları en az %50 pahalanmış. Dolar kuru da %10 artmış bu ülkede de. Bulutların içindeki dağı görüyor musunuz? İşte o bir aktif yanardağ arkadaşlar. 2018 yılına patlamış. 78 kişi hayatını kaybetmiş. Ve aktif olduğu için 2 gün sonra oraya çıkacağız. Göstereceğim sonraki bölümde. Her an patlama riski var. O yüzden şehirde kaldığınız otelde bile bununla ilgili böyle uyarı levhaları koyuyorlar. Hola, ¿todo bien? Sí, Ah, you remember me? yeah. Noche de... Ayer. Yeah. Gracias. Bu kadınla dün hatırlıyor musunuz? 4 kelime İspanyolcamda yarım saat muhabbet ettik. Çok sıcakkanlı insanlar. Şimdi bir kilisenin olduğu yerde de bir market var, pazar var. Böyle sokakları dolaşıyoruz yani. Burada başka yapacak bir şey yok. Oo, mis gibi mısır kokusu geldi. Of, dumanı üstünde. Hola. Bien, delicioso. But full now. Maybe 2 hours. Bu kadar İspanyolca. Bye bye. Çok sıcakkanlı insanlar. Hep böyle selam veriyorlar. Burada mesela bizim çocukluğumuzdaki o poşetlerde satılan tatlıları görebiliyorsunuz. Şekerlemeleri falan. Bunu nedense gördüğümde o aklıma geldi. Burada da yerli ablalar var. Çantalar, bebekler, kolyeler satıyorlar. Bunların hepsini kendileri yapıyorlar. Bu halkın en büyük geçim kaynağı buymuş. Arka planda gördüğünüz kilisenin adı La Merced Kilisesi. Bu kilise barok bir mimari tarzında yapılmış. Detaylarını görüyorsunuz ve şehirdeki birçok kilise yıkılmış 1700'lü yıllarda patlamalardan sonra, depremlerden sonra ve ayakta kalan nadir yapılardan bir tanesinin bu olduğu yazıyor. Özellikle buradaki binaların çatı kısımları depremlerde hep yıkılmış. Arka tarafta gördüğümüz bazı kiliseler vardı. Sadece duvarları kalmış mesela. Bu da benim şu ana kadar şehirde en çok böyle beğenip farklı bir mimari tarzı olan kilise dediğim yer olmuştu ilk gün. Meğer barok tarzında olduğu içinmiş. Etraftaki şu küçük tek katlı binalarda bir sıkıntı olmuyormuş genelde. Ama dediğim gibi her an patlamaya hazır bir volkan var şurada. Hemen bu kilisenin yanında onların en ünlü ressamlarından, Picasso mu diyeyim artık, Salvador Saravia abinin, ressamın eserleri vardı. Onlar için çok değerli bir müzesiymiş burası ve giriş ücretsizdi. Gratis diyorlar hatta, en sevdiğimiz. Gratis, ücretsiz demek. İçeriye gezdik, güzeldi, keyifliydi, bayağı zengin içerikler vardı. Adam hayatı boyunca üretmiş. Böyle güzel müzeler gördüğümüzde, hele bir de ücretsizse asla kaçırmıyoruz. Evet, ilk paramızı harcayalım mı Nes? Evet. Başlayalım artık. Bir su alalım gel. Burada böyle büyük market yok, küçük küçük marketler var. Bir tane su 1.2 dolara geliyor. 10 quetzal. 10 quetzal. TL 20 lira mı yapıyor Esra? Abo. Guatemala parası bile 20 lira. Geçmiş olsun. Buradaki otellerin çoğu hafta sonları hafta içine nazaran 2-3 kat daha pahalı oluyor ve o da kahvaltı dahil oluyor. O yüzden hani onu göstermedim. Klasik böyle bahçeli oteller var neredeyse, hemen hemen hepsi aynı. Ve fiyatları da ortalama 2 kişi 30 ila 60 dolar arasında değişiyor. Mesela biz ilk gün geldiğimizde hafta sonu olduğu için 60 dolardı. Şimdi hafta içi olanı 2 gün daha uzattık. O günlüğü 30 dolara geldi. Bu coğrafyada özellikle
böyle yoğun ünlü yerleri geziyorsanız, bir de festival varsa erken rezervasyon yaptırmak gerekir. Haberiniz olsun. Şimdi merkeze döndük. Birkaç mağaza var, dükkan var, gezeriz. Bir kahve içeriz. Sonra size bir şehri tepeden gösteririm. Sonrası Allah kerim. You're originally from Antigua? No, I living in like Atitlan. Atitlan. My people es in, se llama Huastatoya El Progreso, en Oriente. Başka kabilede. Sí, es diferente. Sí. Diferente. Pero aquí hay the promotion music de Guatemala. The way your style is so perfect, man. Muchas gracias. Bueno, igual a ustedes. Bienvenido. I welcome. Thank you. Bienvenidos. Thank you very much. Yani. Buranın en güzel mekanlarından birini, son zamanlarda gördüğüm en iyi Starbucks kafesini göstereceğim. Yeah, thank you. Hep böyleler ya. Hani dedim ya, dokuyu hiçbir yerde bozmamışlar. Burası da dahil işte. Bakın şimdi herkes el sallıyor, gülüyor, herkes pozitif. Bu enerjiyi özlemişim. Yani ne Nikaragua'da ne Honduras'ta bunu görmüştük. Şu tasarımın güzelliğine bakın ya. Hele bir bahçesi var arkadaşlar. Dur bak şöyle bir göstereyim. Fıstık gibi. Böyle duvarların hepsi yemyeşil. Bütün tasarım şehri bozmadan yapılırmış binalarda. Gerçekten bu konuda takdir ettim adamları. Her yerde bir detay da var. Helal olsun. Hadi bakalım. Ailemizin rızkı gittiğine Starbucks'ta. Ne kadar? 80 lira falan yapıyor. 80 pardon ya. Bir de küçüğü ha. Bir de küçüğü yani. 80 TL. Bu nasıl Guatemala ya? Bu ülkede var ya dostlar, tek herhalde nesi be? Karides, kalamar, hani önceki bölümde de yapmıştık. Onlar uygun. Yok yani, kahvesi de pahalı, restoranı da pahalı. Ama Starbucks zaten ünlü olduğu için, bilinen olduğu için belki onlar... Ama ben ne bileyim, global yakındır ya fiyatlar. Hani bu kaç dolara geliyor şu anda? Aslında hiçbir şey yani, 4 dolar civarı. Türkiye'de ne kadar yazsanıza yorumlara ya da bulunduğunuz yerlerde. Küçük boy frappuccino kahve Starbucks'ta. Deniz. Frappuccino almadım. Benzer işte. Hemen hemen yakındı. Enteresan ya, çok. Türkiye bence hala ucuzdur. Tadına bak istersen. Bu başka bir şey ya. Ne olduğunu anlamadım. Roast, tad daha yoğun bir kahveli. Dostlar şimdi sıcak bayağı bitti sayılır. Cerro de la Cruz diye burada bir tepe var. Bütün böyle şehri tepeden görüp volkanik dağları da eğer şansımız olursa manzarasını seyredebileceğimiz bir yer. Şu yollardan bir 20 dakika yürüyerek tepeye ulaşacağız. Burayı merak ediyordum, güzel bir yer olacağına eminim. Bu taraflara ben de hiç gelmemiştim. Birazcık daha Antigua'nın dışarısında yer alıyor. Burada meyve suyu sıkan bir kardeşimiz var. Hola hermano. Buenas. Esto fruta? Şöyle meyve suyu yapıyorlar. Ama işte buz açıkta olduğu için o buza güvenemiyoruz. Poşette. Neyse biz yolumuza devam edelim. Birkaç defa zehirlendik. Artık tecrübeliyiz. Buz açıkta oldu mu sıkıntı. Bak direkt meyveyi sıksa önemli değil de buz tehlike demek. O turistik yerlerden uzaklaşınca yerel halkın yaşadığı mahallelere ulaştık. Böyle tepeye doğru çıkıyoruz. O turist kalabalığı burada azaldı bayağı. Ya da bizden başka yürüyerek çıkan yok. Cerro de la Cruz? This way? Hoy están trabajando Closed. Not walking. This way. Gracias hermano. Şimdi burada merdivenleri de geçtikten sonra harika bir manzara bizi bekliyor. Sonra kendimizi bugün ödüllendirip çok güzel bir yemek yiyeceğiz. Hala kahvaltıyla duruyoruz, sabah yediğimiz. Nezibe'nin en heyecanlandığı şey akşam yemeği.
Çok güzel restoranlar var burada. Ha gayret Nes, motive olalım. Sanırım daha 1/3 falan bitti. Manzaraya değecek ama eminim. Güzel görünecek. Havada pırıl pırıl. Buradaki insanların neredeyse her ailenin bir köpeği var arkadaşlar. Ve insanlar köpekleriyle böyle doğanın içinde yürüyüş yapıyorlar. Burası turistik bir yer olduğu için her noktaya şu tabelayı koymuşlar. Tuvaletini yaparsa hani sorumluluğunuzda pisliğini alın diye. Helal olsun. Güzel düşünmüşler. Şehir pırıl pırıl zaten. Birçok yere nazaran. Gerçekten diğer birçok Orta Amerika'sına nazaran hem daha gelişmiş, hem daha temiz, hem insanları daha güler yüzlü, pırıl pırıl bir ülke ve yemyeşil. Her yer yeşil arkadaşlar. Bütün gördüğümüz yolculukta da yeşile doyduk resmen. Sürekli buraya yağmur yağdığı için bitki örtüsü oldukça iyi. Ve şeyi çok iyi pazarlıyorlar, turizmi. Özellikle yanar dağları. Yani okyanus olarak çok bir şey pazarlayamıyorlar ama doğa olarak bayağı başarılı buldum adamları, doğrusunu söylemek gerekirse. O kadar çok Kanadalı, Amerikalı, Avrupalı var ki sırf buraya yürüyüş yapmaya geliyorlarmış. Doğa yürüyüşü. Ki biz de yapacağız, sonraki bölümlerde izleyeceksiniz. Kanala abone olup bildirimleri açarsanız o kadar yoruldum ki haberdar olursunuz. Az kaldı. Beton yol bitti. Şimdi topraktan devam ediyoruz. 25 dakika yürünüyormuş toplamda. Yani bir kere bir şey gelmesin başımıza. Tadilattaymış. Buradan aslında şu haç işaretinin olduğu yere kadar inebiliyordunuz ve oradan şehri tam tepeden görünüyordu. Şu an bakımdaymış. Bizi bulmuş. Şehri tam anlamıyla belki tepeden göremedik ama böyle. Hola hermano. ¿Todo bien? Todo bien. Very, very good. Very very good. Böyle mutlu insanlar top oynuyorlar. Pazar etkinlikleri. Bugün günlerden pazar burada. Ve mutlu insanlar. Çok net söyleyebilirim bunu. Güler yüzlü insanlar. Özlemişim bu güler yüzü. Haydi koçum. Devam, ben de oynayayım. Karıştı. Az önce şu karedeki abiyle konuştuk. Neredensin dedi, dedim Türkiye dedim. Anladım zaten dedi. Dedim nasıl anladın? Az önce başka milletten insanlar var dedim. Hepsi dedi böyle olumsuz konuşuyor dedi. Sen dedi çok böyle pozitifsin dedi. Ulan dedim. Bir başlasak dedim biz ne kadar negatifiz de içimize atıyoruz. Burada gördüğüm şu abi, yabancılarda da özellikle buraya gelen turistlerle tanıştığım insanların çoğu ciddi manada pandemi ve ekonomi etkisinden dolayı bunalımda. Hiç de öyle dışarıdan göründüğü gibi böyle şey değiller. Muhteşem hayatları var diyemem. Biraz bizim internet mecralarında da çok abartı oluyor ya. Clickbait yapmak için. Ama Latinler için mutlu diyebilirim mesela. Bir şekilde eğlenmeyi biliyorlar. Kaç tane bölüm yaptık gördünüz zaten. Artık geri dönelim, çok acıktım. Güzel bir akşam yemeğini hak ettik. Şu an elimiz titremeye başladı, ayağımız. Güzel bir et restoranına gidiyoruz. Sonra da bir rooftop bar var. Orada keyif yapacağız. Günün bu yorgunluğunu çıkaracağız. Ama önce yemek. Yoldan geçerken şöyle bir yer gördüm. Arkadaşlar muhteşem koku geliyordu. Hola hermano. Carne deliciosa, ha? Deliciosa carne. Okay. Vamos. Et yapıyorlar. Hola. Buenas tardes. Ablalarım, bacılar. Hello. Do you have rooftop? Roof? Up? Solo here. Okay. In the garden, crisis. Ya çalışan dediğim böyle gülecek işte ya. Gözleri gülecek ya. Bu insanlar 10 numara 10. Thank you brother. Heh. Gracias. Aa güzelmiş Nes. Dostlar biz bu gezide ne öğrendik dünya turunda biliyor musun?
4.5'in altında bir yere gitmeyeceksin. Son güncel yorumlara bakacaksın. Fotoğrafına bakıp öyle sipariş vereceksin. Biz ne kazıklandık, ne kötü yemekler yedik. Yani böyle resmen arkadaşları yazan insanlar olduğu için kandırılıyorsunuz, onu fark etmiyorsunuz. Biz şimdi direkt Miyake'ye gidip kendimiz görmek istedik ve güzel gidiyor. Yemekte de Nesibe et çok sevmiyor. Yanına daha çok böyle şey alacak. Patates. Aynen onlarla yan ürünlerden otlanacak. Yani et sevmiyor ama yine yiyor, bakmayın. Güzelse yer. Yani O etin fiyatı da 109 quetzal. Yani yaklaşık olarak 15 dolar. Bir de ben yanına sangria söyledim. 5 ne yapıyor? 4,5-5 dolardı o. 20 dolara kalkacağız buradan. Bugün en çok para harcadığımız şey bu. Sonra da bir rooftop bara gideceğiz. Biraz da orada takılırız. Ama önce yemeğimiz gelsin. Hani aynen bakmayın. şu an çok açız. Şu an gülüyoruz ama içimiz kan ağlıyor. Aynen benim gözler gitti zaten. Hadi bakalım güzel bir yemek yiyelim. Evet sevgili dostlarım, Romalılar. Ne geldi? Etimiz geldi. Avokado çırpılmış. Sarımsaklı ekmek ve bunu ekstra istediğimizi Bu almadık. ekmek değil, bu patates. Harbi mi? Evet, patates o. Kestik. Kurgulu böyle ikram tortilla yapmışlar. Buralarda çok yeniliyor bu. Etimize bakalım biraz. Azıcık sanki porsiyonu ufak gibi ha. Aa Nes akıyor. Haydi Kes bakalım. Oo. İşte bugünü en güzel anı. Doğruyu Pamuk söyle. gibi. Ne gibi? Pamuk gibi. Hadi ya. Bayılacaksın. Bir tane daha söyleyelim bundan. Dur bir onu yiyelim de doymazsak. Bir dakika. Hemen test edelim. Arka Heyecandan planda. yiyemedi. Nasıl? Bayağı sulu güzel yapmışlar. Çok iyi. İşte gezerken böyle meşakkatli gün geçiyor ama akşam da böyle sofrayı kurunca insan mutlu oluyor. Buna da şükür. Afiyet olsun. Evet Nesibe, büyük hissediyorum. Evet Bakalım, arkadaşlar, bakalım. yorum atmayı ve likelamayı unutmayalım. 214. Ne yapıyor? 450 TL'ye falan geliyor. Teşekkürler. Dolar olarak bakayım 25 dolara falan geliyor işte. Yani bir tabakta ikimiz doyduk. Güzeldi en azından. Turistik de bir yerdeyiz. Helal hoş olsun. Artist. Dostlar gece oldu, daha doğrusu akşam oldu. Yemeğimizi yedik, karnımız tok, sırtımız pek. Şuradaki rooftop kafeye gidiyoruz. Şehri tepeden böyle akşam görmek gerekiyormuş. Bu arada akşam da çok böyle rengarenk oluyor sokakları. Gece gezmesi de keyifli ama hani böyle gece 1'den 2'den sonra kimse kalmıyor sokaklarda. Hatta çok fazla da dolanmayın da diyorlar. Geçen otelden su almaya çıktım. Adam kapının önünde beni bekledi bir şey olacak mı diye. Geceye kadar şurada biraz takılırız. Biraz da size Antigua'yı tepeden gösteririm bakalım nasıl olacak. Akşam oldu, hava buz gibi. Sky Bar dedikleri bara geldik. Ben burayı bir sürü yabancı blogda gördüm. Bakın tıktım. Ya blog ne kadar etkili Nesibe ya. Değil mi? Yani gezi Herkes konusunda de. yabancı bloglar muhteşem ve yazdıkları yeri uçuruyorlar. O kadar yer var burada. En dolu Şöyle. burası. Menümüz de geldi. Nesibe büyük hissediyorum. Ne dersin? Ben de bu kadar doluysa. Biz böyle kokteyl içsek mesela. 2 tanesi 44 mü? Çok ucuz. Aa 5 dolar. Evet. 2 tane kokteyl 5 dolar. Yok ya, bir yanlış var orada. Happy hour diyor gerçi ama bu sorarız. Ha, happy day istiyor. O civarda bir şey. Az önceki o menü hafta içi geçerliymiş. Böyle birer tane içecek söyledik. Benimki alkollü, Nesibe'ninki alkolsüz. Limonata gibi duruyor ama seninki. Düğünlerde içilen. Oo. Değil. Köpek öldüren bu belli. 44 quetzal bu da. Yani 5 dolara falan geliyor. Bir manzara yok. Hani hava alıyoruz şu an. Serinlik var, güzel. Yaz ortasında kışı yaşıyoruz gibi. Evet, galiba şurada oturanlarda var manzara biraz. Yok be, çatıları görüyorlar. En fazla o kadar. Bugünlük böyle geçti dostlar. İzlediğiniz için teşekkürler. İnşallah sonraki bölümde bu bahsettiğim yanardağın eteklerine kadar çıkacağız. Ayrı bir bölüm olarak sizlere onu da paylaşacağım. Biz Guatemala'yı şu ana kadar çok beğendik. O yüzden burayı da size ayrıca göstermek istedim. Kanala abone olup bildirimleri açarsanız sonraki bölümden Yanardağ'dan videoyu izleyeceksiniz. Herkese Guatemala'dan selamlar.